Sebebini bulamadığınız boyun ve bel ağrılarınız var mı? Duruş bozukluğundan uzun zamandır yakınıyor musunuz? Yaşadığınız problemlerin cevabı diş ve çene sağlığında olabilir. Oklüzyon sorunları sadece ağızda değil, vücudumuzun diğer kısımlarında da tedaviye ihtiyaç duyan bir takım sorunlar ortaya çıkartabilir. Diş hekimi Doktor Melih Şengül, çene eklemi sorunları ve tedavi yöntemlerini anlatıyor. Gençlik rüzgarı esmeye devam ediyor ve tabii ki en sevdiğim yerlerden birindeyiz. Melih Bey'deyiz. Nasılsınız? İyiyim, sizi sormalı. Biz iyiyiz vallahi. Ne buraya gelince değil mi? Evet. Heyecanlanıyorum çünkü yine acayip güzel bilgilendirmeyle Bugün izleyicilerimizle buluşacağız. Çok güzel bir bölüm olacak çünkü çok az bilinen konulardan birisi olan temporomandibüler eklem diyelim ya da çene eklemi sorunuyla. Has diliyle çene eklemi. O ekleme ait rahatsızlıklardan bahsetmek istiyorum. Nedenlerinden, tedavilerinden. O zaman hemen başlayalım. Ya şimdi- Nedir bu mesela çene eklemi? Şurayı söylüyorsunuz değil mi? Tam böyle kulağımızın Buradan. tam önünde, hemen bir santim kadar önünde bir eklemi var. Yani daha doğrusu bir mafsal diyelim. Ve bu çok özel. Sadece çene eklemine ait bir şey. Vücudumuzda hiç başka benzeri olmayan bir organ çene. Çünkü 2 tane var. 2 eklem var. Başka hiçbir yerde yok. Hep tektir, yani tek bir yöne hareket eder. Ve çene eklemimiz 2 tanedir ve bir sistemi komple, çiğneme sistemimizi kontrol eder. Şimdi bu çok yanlış bir bakış açısıyla bakılıyor. Mesela eklem ayrıca tedavi ediliyor, dişler ayrıca tedavi ediliyor. Dolayısıyla bunların bir bütün olduğu, aslında dişlerdeki problemlerin eklem rahatsızlığına neden olduğu ya da olmadığı bu bir tartışma konusu hala. Biz direkt ilişkili olduğunu çok mantık üzerinden zaten biliyoruz ama bu işte çok kötü dişleri olanın çok sağlıklı eklemi olabildiği gibi sağlıklı dişleri varmış gibi görünen birinin eklem rahatsızlığı da olabiliyor. Ben sistemi bir anlatmak Bir istiyorum. anlatır mısınız? Evet. Şimdi bir 3 boyutlu bir animasyon var burada. Ağzımızı açıp kapattığımız zaman işte eklem nerede? Ve sistem aslında sadece dişlerden ibaret değil. Bir bütüne gidiyoruz tabii yine. Yakınlaşalım. Bak, kulak hemen eklemin hemen arkası. Hareket eden yer eklem ve onun etrafındaki kapsül, disk ve bunu kontrol eden bir kas sistemi var. Şimdi bu kasların hareketiyle çiğneme sırasında dişler birleştiği, kavuştuğu nokta eğer ideal nokta değilse, eklemlerin rahat ettiği yer değilse ekleme sürekli travma geliyor. Mesela bir diş kaybı oluştuysa oradaki ekleme daha Dengeli çok kapanmıyor sonuçta. yük biniyor ve ona bağlı rahatsızlıklar oluşabiliyor. Mesela biz de bunları bir takım tomografiler, görüntülemeler alarak bu eklemin durumunu anlamaya çalışıyoruz. Anlıyorsun. Disk kayıyor, işte tıklama sesi oluyor mesela çok fazla ve Ay evet, o tıklama sesini ben bile bir kere hissettim. O çok aşırı, yani disk hiç yerinde olmuyor mesela ve bu bir sürü rahatsızlığa neden oluyor. ne gibi rahatsızlıklara neden oluyor mesela? Yani mesela migren tipi ağrılardan tutun da kulak problemleri, kulak çınlaması, vertigo gibi. Allah, annemi derek şimdi anne izliyorsan buradayız belli oldu. Çünkü biz vertigo, kulak çınlaması ve çözülemeyen bir diş şeyi yaşıyoruz. şimdi Ve şöyle, diş doktoruna gittikten sonra olduğunu mesela başlıyor. İşte yani Bakmak lazım değil mi oraya çok da? komplike bir yapı. Tabii orayı direkt göremediğimiz için bunu dişler üzerinden anlayabiliyoruz, ancak kapanıştan anlayabiliyoruz. Çiğneme sistemini, dişlerin kapanışının bozukluğu eklemdeki travmayı meydana getiriyor. Bakın oradan ta kulağa her yere kadar gidiyor. Evet ve yani. o eklem çok önemli. arkaya doğru baskı yaptığında kulakta bir semptom yaratıyor. Ama bunu şöyle algılanmasın seyircilerimiz tarafından. İlla sebebi budur diye Yani algılanmasın. Bir kulak problemi olan birisinin rahatsızlığının sebebi budur diyemeyiz. Yani Ama olabilir yani. Şu oraya bak, oraya da bu bakmak rahatsızlık lazım. kulak semptomları yapabiliyor. Ama tabii ki bu semptomlar birçok başka rahatsızlıktan Başka ne meydana gibi gelebilir. mesela yapabilir? Ben size en iyisi bu konuyla ilgili muayenehanemde sıkça gördüğüm bir hastayı tanıştırmak isterim. Evet, en güzel oradan dinlersek süper olur. Evet, hastalar kendilerini çok iyi anlatıyorlar çünkü yaşadıklarını. Yeşim Hanım'la tanıştırmak istiyoruz. Tamam, size. Yeşim Hanım davet edelim Evet. o zaman. Ben yerime geçeyim. Yeşim Tamam. Hanım'la sorular Buraya soralım. alalım. Tamam, süper. Buyurunuz efendim. Yeşim Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ne demek? Sizinle
süreçte çok konuşmuştuk Tabii. yaşadıklarınızı ve yani bunları nasıl anlatamadığınızı, sizi anlamadıkları gibi. Neydi problem? Ben de bir sürece giremediğim için merak ettim, şimdi izleyeceğiz. Hatta bunları paylaşsak toplum bize Tamam. gibi konuşmuştuk. Gerçekten. Size bu bir fırsat olsun bize. Aynen. Seray Evet, Hanım. çok güzel bir fırsat oldu. Bunu evet dediğiniz gibi tedavi aşamalarında hep konuştuk. Benim sıkıntım ilk önce kulakla başladı. O doktorum biliyor, bana anlatın bana. Öyle Ben bilmiyorum olayı. Tamam, peki. Sol kulakta bir ağrıyla başladı benim hikayem. 3 tane ayrı kulak doktoruna gittim ben. Ya kulağımda bir sıkıntı var ama geceleri özellikle çok artıyor. Dediler ki kulakla ilgili değil, muhtemelen sen diş sıkıyorsun, bir diş doktoruna git. Ben de bir diş hekimine yönlendirildim. Gittiğim diş hekimi sorunun çene kaslarımla ilgili olduğunu ve bir gece plağı yaparak bu ağrılardan kurtulacağımı söyledi. Bana bir gece plağı verdi ve sol çene kaslarıma botoks yaptı. Ve bir hafta sonra gelmemi, gerekirse bu botoksun devamlı olabileceğini, hani tedaviyi destekleyeceğini söyledi. Fakat bu bir hafta içinde ağrılarım kesilmediği gibi bir de sol çene kasımda bir şişlik meydana geldi. Çünkü sadece sol tarafı yapıldığı için belki bilemiyorum. Olmaz ya zaten, yani bunu olur mu öyle Yani bir şey? şöyle olmaz diyemeyiz ama o günkü şartları da bilmiyoruz. Ancak işte tam da sorun bu. Yani botoks ya da bu tip şeylerin, kas içi enjeksiyonların rahatsızlığın kendisine değil de işte kası rahatlatarak orada bir olumlu etki yaratılacağı düşünülüyor ama Tek tarafa da yapılmaması gerektiğini işte bazen düşünüyorum o böyle bölgede aşırı bir fazla gelişmişlik olduğu zaman düşünülebilir. Ancak şimdi bu botoks uygulaması, bu diş sıkma problemi herkese rutin uygulamaymış gibi yapılması bir Evet. yanlışlık. Yoksa mutlaka onun da yeri var. Doğru bilinen yanlışlar olarak bunların altını Evet. çizmemiz yani lazım. kullandığımız da bir şey yerine göre. Ancak işte çiğneme kasları birçok. Onu yok ettiği zaman veya felç Öbür ettiği tarafa zaman yükleniyor. başka tarafta daha problem artabiliyor ki sanıyorum öyle bir durumlar Bu da oluyor. daha Evet. çok ağrılar arttı. Aynen öyle. Ağrılarım kesinlikle geçmedi. Daha sonra bu ağrılar boyun kaslarıma kadar indi. Artık boynumu da çeviremiyordum sağa sola ve dayanamıyordum bu ağrılara. Daha sonra dediler ki bana bir kulak burun boğazcı tekrar göğsün bir boyun MR'ı istenildi. Çene eklem MR'ı, çene tomografisi de yapıldı. Yani bir sürü tetkik yapıldı bu konuyla alakalı. Fakat benim ağrılarım hiç kesilmeden devam etti. Ve daha sonra takip eden diş hekimleri dediler ki bu işi biz hani bu çeneden gelmeyebilir. Sen bir nöroloğa git. Bir beyin MR'ı çektirdi nörologda. Onda da herhangi bir şey çıkmadı. Ve insan korkuya kapılır bu arada. Evet, Yani acaba beyin ben de- MR'larını Bu falan hikaye çok gidince o- çok sık duyduğumuz bir hikaye. Yani düşünsenize ya, nörolojik stresi bir korkusu, rahatsızlığa evet. kadar gelip bir Aynen. beyin MR'ları çektiren Aynen. çok hastamız Bir oluyor. sinir harabiyetinden dolayı olabilen hastalar varmış bu arada, antiparantez, hani doktorun bana söylediği. O da dedi ki hayır, bunun nörolojik bir sıkıntısı yok. Sen diş plağına devam et. Ağrı kesicilerle bu işi belki halledebilirsin. Ben bir 6-7 ay ağrı kesici, kas gevşetici, aklınıza ne geliyorsa bunları kullandım. Fakat ağrılarım geçmedi ve daha da arttı. Artık ümitsizliğe kapılmıştım. Hatta bir yere şey diyordum eşime. Yani ben ömür boyu bu hastalıkla yaşayacağım. Bu ağrı benimle devam edecek, gelecek. Çünkü çözüm bulunamıyor. Yani yapılabilecek başka hiçbir şey kalmamış gibi. Dedim ki yolun sonu, yani hiçbir doktor benim derdime çare bulamayacak. Ve bayağı artık hem ulusal kanalları takip ettim. Sosyal medyada işte kimler ne yapabilir, çene eklemiyle ilgili kendi kendime artık bir şeyler araştırmaya başladım Melih maalesef. Bey'e nasıl ulaştınız? Melih Bey'e Ben aslında eklem tedavisi yapan, eklem üzerine böyle yoğunlaşmış bir diş hekimi olmaktan ziyade ben dişlerin kapanışı üzerinden tedaviler yapan ve kapanış ilişkisi doğru olduğu takdirde eklemin iyileşmesine zemin hazırlamak şeklinde bir yaklaşımla tedavi yapan bir insan olduğum için. Şimdi Yeşim Hanım da bir şekilde bu tarz bilgilerle bana geldi. Biz tabii ne yaptık? Bir plak yaptık ama bizim yaptığımız plak hastalarımız 24 saat kullanıyor. Onunla yemek yiyor, sürekli ağzında oluyor ki kalıcı bir şekilde eklemin doğru hareketini sağlayabilelim. Ortopedik bir tedavidir aslında bu. Şu anda da ağzınızda sanırım. Tabii, evet, hala Ben kullanıyorum. size bu konuyla alakalı birkaç bölüm daha yapacağız. Ve Yapalım bu çünkü konuyla alakalı ciddi, yani önemli bir konu. Hani sebebini bilmediğimiz, Maalesef. ya kulak duymamasından o ağrılara kadar, baksanıza nereye kadar gitmiş konu. Çok insan bunun farkında değil. Ya bu bir pandemi, biliyor musunuz? Toplumda bir pandemi diyebilirim. Temporomandibular rahatsızlıklar. Ve iki türlü yaklaşımla ilgileniyoruz bu hastalarla. Bir tanesi yönetmek rahatsızlığı. Mesela sizin
daha önceki gittiğiniz doktorların yaptıkları işlemlerin hepsi aslında doğru. Ama rahatsızlıkla sizi konforunuzu arttıracak yaklaşımlar yapılmış. Bunlar semptomlar üzerine etkili. Bir de hastalığı yani rahatsızlığı sebebi üzerinden o sebebi ortadan kaldırıcı bir doğrusu şekilde o değil mi aslında? o zaman da iyileştiğine inanıyoruz. Biz iyileşiyor da. Şimdi mesela epey de oldu ama. Neden sabır olduğunu isteyen- bulduğunuz zaman en azından Evet, tabii. sorunun %50'si çözülüyor. Tedaviye Aynen, başlıyorsun, gidiyorsun. aynen. Yani ben bayağı bir ümitlenmiştim esasında. Şu an 1,5 sene yaklaştı. Tedavinin sonuna geldik. Hala plan Bitmek var üzere. ama Ağrılar ne? ağrılar yok artık. İşte tamam, Çok olay şükür. bitmiş. Ağrılarım bitti. Vallahi harikasınız. Fonksiyonu düzelterek sistem üzerindeki yükleri alıp vücudun yüklenme kapasitesini arttırıyoruz aslında. Yaptığımız Vallahi bu. İnşallah bu bilgiler sevgili izleyicilerimize İnşallah. de şifa olsun. Öyle Yani gençlik rüzgarı aslında sadece görüntüyle değil mi? sağlık, saat, her şey var diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben size de. teşekkür ederim. Teşekkür ederim Yani hocam. bu seyircilerimizi bilgilendirmek amaçlı programımıza katılıp yaşadıklarınızı bizle paylaştığınız için Benim ben için tekrar keyifti. teşekkür Çok teşekkür ediyorum. ederim. Biz teşekkür ediyoruz ve Gençlik Rüzgarı esmeye devam ediyor.